Bu hafta size sektör uzmanlarına göre 2024 yılının en kötü Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Bunu gördüğümde dedim ki ya bunun bu listede ne işi var? Bir 5 bölüm falan tahammül edebildim galiba. Sonra bıraktım. Bir numaralı dizi sizi birazcık şaşırtabilir. Ben izlemedim ama merak ettiğim bir diziydi. İzleyip izlememekte de şu an feci halde kararsızdım. Bazılarına, özellikle bir tanesine gerçekten çok şaşırdım. Ve gördüğümde dedim ki ya hadi oradan. Bak ne güzel işte, burada böyle uzun uzun sebeplerini anlatmış. Ama uzmanların bu seçimine ne yazık ki ben de katılıyorum. Allah razı olsun yani, bir de korkunç bir drama deseydin. Bilmiyorum, o yüzden bu listede gördüğüm için bu diziyi bir miktar şaşırdım. Onun haricinde dizinin konusuyla alakalı hiçbir şey yoktu. Bomboş bir şeydi demişler anladığımız kadarıyla. Garip anlattım biliyorum ama zaten çok da bir önemi yok. İnanın anlamasanız da olur. Boş verin. O kadar kötü bir olay örgüsü, o kadar bağımsız bir hikaye ki yani hangi birini kötüleyeyim inanın bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu hafta size sektör uzmanlarına göre 2024 yılının en kötü Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Kanalı takip edenler bilirler. Bunun 2023 versiyonunu yapmıştım. Bayağı sevilmişti. Bayağı ilgi çekmişti. Bir de bunun 2024 versiyonunu isteyenler oldu. Ben de araştırdığımda böyle bir listeyle karşılaştım. Demek ki her yıl yapıyorlarmış bunu. 2024 yılında yayınlanmış olan ve uzmanlar tarafından en kötü seçilen Kore dizilerini anlatacağım ama bazılarına, özellikle bir tanesine gerçekten çok şaşırdım. Ve gördüğümde dedim ki ya hadi oradan. Şimdi tamam, uzmansın, belli bir seviyeye gelmişsin, belli ki belli bir eğitim almışsın ama bu diziyi bu listeye sokuyorsan hadi oradan dedim yani. Ama tabii ki bu seçimlerin hiçbiri bana ait değil. O zaman haydi hemen içeriğimize geçelim. Öncelikle bu listenin ne olduğundan bahsedeyim kısaca. Eğlence ve iş dergisi olan Joy News 24, 20. yıl dönümünü kutlayabilmek için sektör uzmanlarıyla birlikte çeşitli anketler düzenlemiş. Eğlence şirketi çalışanları, yayın şirketi personeli, içerik yaratıcıları ve eğlence muhabirleri dahil olmak üzere toplamda 200 sektör içerisinden insan katılmış bu anketlere ve kendilerinden 2024'ün en kötü Kore dizilerini seçmeleri istenmiş. Ben de şimdi size bu listenin ne olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki de öncelikle sondan başlayacağım ve en çok oyu alan bir numaralı diziye doğru emin adımlarla ilerleyeceğim. O zaman haydi hemen başlayalım. 8 tane dizimiz var. Ben de bu dizileri size genel olarak yine klasik bir şekilde oyuncularını, kanalını, konusunu, bir de sektör temsilcilerinin sevmeme sebebini söyleyeceğim. Bu sefer neyse ki daha detaylı bir şekilde sevmemelerinin sebeplerini de yazmışlar. Ben de bunu burada gönül rahatlığıyla anlatıyor olacağım. İlk dizimizin adı diyeceğim ama bir numara değil tabii ki de bu. Aslında bu listedeki sonuncu dizi, yani en az oyu almış dizi. Zaten 7 ve 8. dizinin oy sayısı aynı. Korea Kitan var. 32 bölümden oluşuyor. KBS 2'de yayınlanmış. Dizinin başrol oyuncuları Kim Dong-jun, Ji Song-yun ve Choi Soo-jong. Goryeo-Kitan Savaşı'nın 2. ve 3. dönemlerini konu alan tarihi bir dizi bu. Goryeo Kralı Hyunjong ve siyasi öğretmeni Başkomutan Gangam Chan, Goryeo halkını birleştiriyor ve Kitan'a karşı bir savaş başlatıyor. Dizimizin genel hikayesi böyle. Şimdi bu dizinin sevilmeme sebebine gelelim. Etkileyici bir reytingi varmış aslında bu dizinin. Fakat diyor ki o malum kusurlar yavaş yavaş ortaya çıktı. En çok hayal kırıklığına uğratan şey ise başrol oyuncusu Kim Dong-jun'un performansı oldu. Kim Dong-jun bir idolden oyuncuya dönüşen bir isim. Fakat diyalogları söyleme şeklinin garip olduğunu, dizi boyunca değişmeden kalan şaşkın ifadelerinin bir garip olduğunu söylemişler. Ve yine onun oyuncuyla alakalı birçok sebep göstermişler. Ve onun oyunculuğundaki bu sıkıntılar sebebiyle de izleyiciler diziye odaklanmakta, diziye ilgi göstermekte zorlandılar. Ve dizinin tarihi temasına rağmen bazı anlar istemsizce komik oldu demişler. Yani onun oyunculuğu yüzünden aslında daha ciddi bir şeyken komik olduğundan bahsetmişler. Ben diziyi izlemedim, bilmiyorum ama gerçekten sevilen bir dizi olmuştu gördüğüm kadarıyla. Fakat ne yazık ki başrol oyuncusunun oyunculuğu sebebiyle de böyle eleştiriler almış bu dizi. Dediğim gibi listede en az oy alanlardan bir tanesi. 6 oy almış sadece. 200 tane sektör temsilcisinin arasından. Geçiyorum bir diğer diziye. Bu da yine ilk
İlk anlattığım diziyle aynı oranda oy sayısına sahip. Red Swan dizimizin adı. 10 bölümden oluşuyor. Disney Plus'ta yayınlandı. Başrol oyuncuları Kim Hanel ve Rain. Konusu şöyle. Kim Hanel'ın karakteri golf oyuncusu olarak sporunun zirvesine ulaşmış bir kadın. Kendisi üst sınıflar arasında mükemmel bir hayat hayal ettiği için hain grubunun halefiyle evleniyor. Evlendikten sonra da bir vakfın başkanı olarak çalışmaya başlıyor ve hayır işleri sayesinde de dünya çapında bir ün kazanıyor. O süreçte de Doyon isminde yeni bir koruması oluyor. O korumada kim? Tabii ki de Rain. Doyon da polis üniversitesinden mezun, dövüş sanatlarında başarılı bir isim. Han grubun güvenlik ekibine belirli bir sebepten dolayı katılıyor ve koruması aracılığıyla da Wansu, yani başrol kadın karakterimiz, bu evlendiği, dahil olduğu ailenin bir sırrıyla yüzleşiyor demişler. Bunun da bu listede olmasının sebebini söyleyeyim şimdi size. Yayınlanmadan önce bile aslında Rain ve Kim Hanel gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olması nedeniyle bir heyecan oluşturmuş bu dizi Kore'de. Bazı önemli sahneler vaat etmesi nedeniyle de ilgi görmüş. Fakat diyorlar ki Penthouse'un etkisi o kadar eziciydi ki ondan sonraki yayınlanan diziler ne yazık ki yetersiz kaldı. Şimdi konunun Penthouse'la ne alakası var diyeceksiniz muhtemelen. Tür olarak bu da benzer bir hikayeye sahipmiş. Şimdi Penthouse'da böyle zenginlerin lüks hayatın entrikalarını, o karakterlerin birbirleriyle olan savaşını anlatıyordu ya. Zannedersem bunun da öyle bir hikayesi varmış. Zengin dünyası, zengin hayatı, onun içine giren bir kadın ve onun yaşadıkları gibi bir hikayesi var dizinin. O yüzden de insanlar ister istemez benzer türlerde olduğu için bu tür dizileri hep Penthouse'la karşılaştırıyorlarmış. Anladığım bu yazıdan. Dram ve sırlarla dolu elitlerin karanlık tarafını keşfetmeye amaçlayan Red Swan gerekli komedi unsurlarını sunamadı demişler. Konu su kadar tatsız. Su kadar tatsız, doruk noktasından yoksun ve yüksek sosyete ortamı elit olmaktan uzaktı demişler. Ana çift arasındaki Rain ve Kim Hanel arasındaki kimyanın da kopuk olduğundan bahsedilmiş. Sonuç olarak bütün bunlar bir araya geldiğinde de bu dizi ne yazık ki bu listeye girmeyi hak kazanmış. Ama yine de dediğim gibi bu listede sonuncu aslında diğer diziyle birlikte. Bu da sadece 6 tane oy almış. Geçiyorum bir diğer diziye. 6 numarada birçoğumuzun bildiği bir dizinin son sezonu var. Sweet Home 3. Bu bir Netflix dizisi. 3 sezondan oluşuyordu zaten dizi. İlk sezonu 10, ikincisi 8, üçüncüsü 8 bölümden oluşuyordu. Başrol oyuncuları bayağı kalabalık. Song Kang, Lee Jin-wook, Lee Si-young, Go Mi-shi, Jin Young, Yoo Song, Oh Jung-se, Kim Muyol gibi tanıdığımız birçok isim var bu dizinin başrolünde. Şöyle konusunu anlatacağım ama burada 3. sezonun özeti birazcık karışık. Çünkü ben 2 ile 3'ü izlemediğim için bunu anlayamadım. O yüzden anladığım şekliyle anlatmak istiyorum. İlk sezonun şöyle bir hikayesi vardı. Bir tane çocuğumuz vardı, Song Kang'ın canlandırdığı karakter. Aşırı asosyal, olumsuz, böyle kötü bir hayat yaşıyordu. Ailesi vardı aslında ama dizinin başında ailesi bir trafik kazası geçirip hayatını kaybedince bizimki tek başına bir binaya taşınıp orada yaşamaya başlıyor. Ve ondan sonrasında da o binada kısa bir süre sonra garip garip bazı şeyler yaşanmaya başlıyor. Sadece binada da değil, dışarıda da, o binanın dışındaki dünyada da birbirinden garip, birbirinden korkutucu yaratıklar ortaya çıkıyordu. Ve bu yaratıkların da her birinin bir hikayesi, bir çıkış sebebi vardı. Zaten benim diziyi çok sevmemin sebeplerinden birisi de buydu. Bu bina sakinleri haliyle dışarı çıkamadıkları için o binanın içinde hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Biz ilk sezon boyunca onların bu hayatta kalma savaşını izliyorduk. 2 ve 3. sezonlardaki hikayelerde muhtemelen o binanın dışına çıktıktan sonraki hikayelerini anlatacak bir diziydi. Daha doğrusu anlattı. Ben izlemedim. Ama 3. sezonda da işte karakterler üzerinden anlatmaya çalışmış. 2. sezonla bağlantılı olarak. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Kısacası bu dizinin böyle bir hikayesi vardı. Fakat son sezon beğenilmemiş. Sebebi şu, diyor ki beklentileri karşılayamadı ve kalitesinde büyük bir düşüş yaşadı. Önceki sezonlardan çok uzaklaşan kopuk, karmaşık hikayesi nedeniyle sosyal medyada yoğun bir tartışma yaşanmış bu diziyle alakalı. Karakterler arasındaki ilişkilerin iç içe geçtiğini ve dizinin gereksiz alt hikayelere odaklandığını söylemişler. Bir de CGI mevzusu var. Malumunuz o yaratıkları şunu bunu o bilgisayar efektleriyle yapıyorlar zaten. Onun da ilk sezonlara göre çok daha yavan kaldığını, çok daha gerçek dışı göründüğünü söylüyorlar. Bir de son olarak ilk sezonun da tartışma konusuydu aslında bu. Song Kang'ın performansından bahsetmişler. Song Kang çok donuktu ilk sezonda ama zaten bana çok normal gelmişti çünkü karakteri öyleydi. Bütün aile hayatını kaybetmiş. Zaten kendisi tamamen asosyal ve kötü bir hayat yaşayan bir adam. Bir evin içinde bir odadan çıkmayan bir adam. Nasıl bir oyunculuk olmasını bekliyorduk bilmiyorum. Daha nasıl bir şey görmeliydik. Ama bunun da yine bu listede
listeye girmesinin bir sebebi olduğunu söylemişler. Bir heykel kadar sert olduğu için Song Kang'ın oyunculuğu yine eleştirilmiş. Diyorlar ki onun yakışıklı görünümü tek kurtarıcı şeydi onunla alakalı diye de açıklamayı sonlandırmışlar. Genel olarak dizinin kalitesindeki düşüş, hikayesindeki düşüşten bahsedilmiş zaten. Bak ne güzel işte burada böyle uzun uzun sebeplerini anlatmış. Bir önceki 2023 versiyonunda böyle saçma sapan kısacık birkaç kelimeyle söylüyordu sadece sebebini. Haliyle de hiçbir şey anlaşılmıyordu. Neyse bunun da oy sayısını söyleyeyim. Sweet Home 3'te uzmanlardan 7 tanecik oy almış efendim. Geçiyorum bir diğer diziye. Kyung-Song Creature 2. Tıpkı diğeri gibi bunun da ikinci sezonu beğenilmeyen diziler arasına girdi. Netflix yapımı, bu da 2 sezonluk bir işti. İlk sezonu 10, ikinci sezonu 7 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Park Seo-joon ve Park So-hee. Konusunu anlatacağım. Bu sefer bakmadan anlatacağım çünkü nihayet izledim. Kanalı takip edenler bilirler. Ben bu diziyi 150 kere falan anlattım ama her seferinde de daha izlememiş olduğum için özetten baka baka kafam karışarak anlatıyordum. Artık bunu yapmayacağım çünkü izledim. İlk sezonunu izledim. İkinci sezonunda bir 3 bölümü falan kaldı bitmek üzere. Şöyle bir konusu var arkadaşlar. Önce ilk sezonunu anlatacağım bu dizinin. 1945 yılında Gyeongsong'da geçiyor. Gyeongsong dediği de Seul'ün eski adı. Park Seo-joon'un karakteri bu bölgede çok zengin, çok elit, her şeyden haberi olan, her şeyde parmağı olan bir adam. O bölgeyle alakalı ne sıkıntı çıksa herkes buna geliyor, buna soruyor, buna fikir danışıyor falan. Aslında bayağı renkli, bayağı tatlı bir karakter. Bölgenin zenginlerinden bir tanesi. Bir tane antika dükkanı var. Bir de Han So-hee'nin karakteri var. O da yıllar önce annesini kaybetmiş. Hani ölmek değil ama gerçekten kaybolmuş annesi. Babasıyla birlikte yaşıyor ve babayla birlikte de kayıp insanları bulmaya çalışıyorlar. Todugun diyorlar ona da. Bu süreçte tabii ki annelerini de arıyorlar sürekli. Anne nerede diye. Ve bir gün anneleriyle alakalı bir ipucu öğreniyorlar. O ipucu da bu insanları Gyeongsong'a Park Seo-joon'un yaşadığı o bölgeye getiriyor. Baba kız bu bölgeye geldiğinde Park Seo-joon'dan yardım istiyorlar haliyle bölgeyle alakalı çok bilgi sahibi olduğu için. O sırada Park Seo-joon'un da başında bir bela var. Kaybolan birisi var ve onu bulması isteniyor ondan. O da o konuda bu Todugunlardan, Han So-hee ve babasından yardım istiyor ve iki tarafta karşılıklı birbirlerine yardım etmeye karar veriyorlar. Tabii ki ortamda böyle bir Japon sömürgesi durumu da var. O dönemlerde Kore Japonların sömürgesi altındaymış ve o sömürge sürecinde de işte isyancılar var, vatansever olup duruma tepki veren insanlar var, baskıcı Japon askerleri var. Baya aslında karışık bir ortamın içinde geçiyor bu hikaye. Sonrasında tabii ki Park Seo-joon'la Han So-hee arasında da bir duygusal bir şeyler yaşanıyor falan. Ama Han So-hee de bu arada Park Seo-joon'un tam tersi böyle buz gibi bir karakter. Klasik, tam da görseline uygun bir tip. Böyle bir hikayesi vardı ilk sezonun. İkinci sezonda da şöyle bir farklılık yaptılar. O dedim ya 1945'te geçiyordu diye. İkinci sezonda da günümüze geldiler. 2024 yılına geldiler. Han So-hee bir sebepten dolayı, söylemeyeceğim tabii ki de ne olduğunu spoiler olmasın diye. Bir sebepten dolayı direkt o haliyle, 45'teki haliyle günümüze gelebiliyorken o dönemde aşık olduğu işte Park Seo-joon'un canlandırdığı Jang Tae-sang'a çok benzeyen bir adamla karşılaşıyor orada ve onların hikayesi orada devam ediyor. Bir de o geçmiş dönemde yaşanan Japonlarla bağlantılı bir olay var. Onun da hala günümüzün Seul'ünde devam ettiğini öğreniyorlar ve yine onunla uğraşmaya başlıyorlar. Ha bu arada bu dizinin fantastik bir tarafı vardı. Bunun da sebebi şuydu. O Japonlar o bölgede Koreli esirlere bazı deneyler uyguluyorlar. O deneyler sonucunda da canavarlar ortaya çıkıyor. Daha doğrusu canavarlaştırmaya çalışıyorlar. Çok nadiren bazılarında oluyor falan. Bir tane de devasa bir canavarımız var aslında hikayede. Bir nevi buna karşı da savaşmaya çalışıyorlar. O yüzden de fantastik bir tarafı var. Şimdi bu dizinin sevilmeme sebebinden bahsedeyim. Bu listede olma sebebini söyleyeyim. İlk sezon çok sevilmişti. Fakat diyorlar ki ikinci sezonun daha az izlenmesinin, daha az ilgi görmesinin sebebi zamanda ileri atlayıp modern bir ortama geçme kararlarıydı. Çünkü dizinin ilk sezonunun ilgi çekici olma sebebi sömürgecilik tarafından ezilenlerin mücadelelerini benzersiz ve heyecan verici bir şekilde tasvir etmesinden kaynaklanıyordu. Fakat ikinci sezon çok daha yavan, çok daha basit bir bilim kurgu hikayesine kaydı. Bir de CGI'ye onlar da çok güvendiler demiş. Ne yazık ki bu da kaliteyi düşürdü. Hayranların Han So-hee ve Park Seo-joon'un yeteneklerine rağmen diziye eskisi kadar ilgi göstermemelerine sebep oldu demişler. Her iki sezonunu da izleyen birisi olarak yorum yapacağım. Her ne kadar ikiye henüz tam bitirmemiş olsam da. Fakat feci halde katılıyorum maalesef bu açıklamalara. İlk sezon çok güzeldi arkadaşlar. Yani ben o ilk sezonun atmosferini, o platoyu, yaşadıkları, bulundukları ortamı falan izlerken o kadar sevmiştim ki baya onlarla birlikte o ortamın içinde gibi hissettim kendimi. Çünkü hakikaten orada bir yandan vatani bir şey de var. Ülkelerini de savunmaya çalışıyorlar. Japonlara karşı durmaya çalışıyorlar. İşte Wi Ha-jun da vardı bu arada. Wi Ha-jun'un karakteri mesela işin o tarafıydı. Park Seo-joon'u bir şekilde olaya dahil etmeye çalışıyorlardı. Yani
Yani güzel bir düşman hikayesi vardı Japonlarla Koreliler arasında o dizinin içerisinde. Fakat ikinci sezon hakikaten çok yavan kalmış. Yani anladık ki aslında biz 2 sezonda izleyen insanlar olarak ilk sezonu bu kadar güzel yapan şey o atmosfer ve o hikayeyi güçlü kılan o unsurmuş, o öğeymiş. Yani o isyancıların olayları olmayınca hikaye bir tık yavanlaşıyormuş. Ben de ikinci sezonu açıkçası çok da bayılmayarak izliyorum ama artık Park Seo-joon'un güzel hatırı için izlemeye çalışıyorum. Zaten dediğim gibi 3 bölüm bir şey kaldı. Onu da bitiririm yakın bir zamanda. Ama uzmanların bu seçimine ne yazık ki ben de katılıyorum. Yine de düşündüğüm kadar çok oy almamış ama. 9 tanecik oy almış ve bu da bu diziyi bu listeye sokmaya yetmiş. Bunu gördüğümde dedim ki ya bunun bu listede ne işi var? Bunu bu listeye niye alıyorsunuz? Love Next Door. 16 bölümden oluşuyor. TVN kanalında yayınlandı. Başrol oyuncuları Jong Hae-in, Jong So-min, Kim Jae-in ve Yoon Ji-on. Jong Hae-in'in canlandırdığı karakter Kore'nin en dikkat çekici genç mimarlarından bir tanesi. In adlı mimarlık şirketini yöneten bir kişi. Yaptığı işler sayesinde ödüller kazanıyor. Çok başarılı olmuş. Maddi anlamda da çok güçlenmiş. Aynı zamanda da çok çekici, yakışıklı, görsel olarak da çok iyi, çok harika bir kişiliğe sahip olan bir adam. Fakat yine de geçmişine dair hayatında silmek istediği bazı anlar var. Bu anlarda bizim Jong So-min'le alakalı anlar. Onunla aslında 4 yaşındayken tanışmışlar. Çocukluk arkadaşı bu iki başrol oyuncumuz. Anneleri sayesinde bir araya geliyorlar. Çünkü Jong Hae-in annesi sürekli yurt dışında çalışmak durumunda kaldığı için uzaklaşıyor. Haliyle o gidince de ona da bizim başrol kızın Jong So-min'in annesi bakıyor. Annesi ilgileniyor. Böyle bir tanışıklıkları var aslında. O sayede bir araya geliyorlar. Sonrasında bir sebepten dolayı bizim başrol kızımız uzaklara gidiyor. Yıllar sonra bu ikili yeniden aynı bölgede, yaşadıkları bölgede bir araya geliyorlar. Jong So-min'in canlandırdığı karakter de çok akıllı, çok zeki bir kız. Okurken de hep akademik olarak birinci sırayı kimseye kaptırmamış bir karakter. Üniversiteden mezun olduktan sonra büyük bir şirket tarafından işe alınıyor. Bir proje yöneticisi olarak çalışıyor. Fakat bir sebepten dolayı işinden ayrılıyor. Bu arada bir Amerika serüveni de var. Amerika'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gidip gelme durumu oluyor falan. Oradaki işini bıraktıktan sonra geri doğup büyüdüğü yere geliyor ve o günden beri de işsiz bir şekilde yaşamaya başlıyor. Sonra bizim malum o çocukluk arkadaşı olan Jong Hae-in'in karakteriyle yeniden karşılaşıyor. Çok curcunalı, çok tatlı bir başlangıçları var. Sonrasında da olaylar zaten klasik bir romantik komediye dönüşüyor. Ya benim çok keyif aldığım bir diziydi. Bundan da bahsedeceğim ama öncesinde bu dizi bu listeye niye girmiş onu söyleyeceğim. Öncelikle kimse kusura bakmasın ama reytingleri falan da gayet iyiydi bu dizinin. Ve o dönem bayağı bir hit olmuştu. Sadece Kore'de değil birçok ülkede hit olmuştu. Fakat bazı uzmanlar bu dizide hayal kırıklığına uğramışlar. Çünkü başrol karakterlerin hikayelerini çok klişe bulmuşlar. Konu o kadar tahmin edilebilirdi ki izleyiciler ilk bölümlerden neler olacağını tahmin edebilirdi. Love Next Door korkunç bir drama değil, sadece çok tanıdık ve tek boyutlu geliyor demiş. Allah razı olsun yani bir de korkunç bir drama deseydin. Tamam, klasik, klişe ama bana kalırsa çok keyifli bir diziydi. Ki sadece bana kalırsa değil birçok insan da aynı fikirdeydi. Başrollerin uyumu çok güzeldi. Onların hikayeleri çok güzeldi. Ben Jong Hae-in'i zaten çok severim. Onu bir dizide izlemeyi, bir projede izlemeyi çok seviyorum. Bilmiyorum ondan mı kaynaklıydı ama ben baya eğlenerek izlemiştim. Çok da böyle kahkaha atarak izlediğim sahneler de vardı. Bilmiyorum o yüzden bu listede gördüğüm için bu diziyi bir miktar şaşırdım. Yani ne bekliyordunuz dedim. King the Land'e katılmıştım bak. 2023 videosunda King the Land vardı. Bak ona katılmıştım. O gerçekten çok klişeydi. Adamlar bütün olabilecek klişeleri bir araya toplayıp bir dizi yapmışlardı ama bu öyle değildi ya. Bunun da hakkını yemişsiniz bence. Ve inanabiliyor musunuz? 13 tane oy almış Love Next Door. Ayıp. Ayıp yani listede daha kötü diziler varken Love Next Door'a oynamanız hiç hoş olmamış. Sevmedim ben bu işi. Geçiyorum diğer diziye. Geldik son 3 dizimize. 3. dizinin adı Beauty and Mr. Romantic. 50 bölümden oluşuyor. KBS 2'de yayınlandı. Başrol oyuncuları Lim So-young, Ji Yeon-woo. Şöyle bir konusu var. Lim So-young bu dizide çok başarılı bir aktristi canlandırıyor. Fakat yaşadığı bir olay nedeniyle kariyeri dibe vuruyor. Ji Yeon-woo'nun canlandırdığı karakter de çaylak bir drama dizisi yönetmeni. O da bizim başrol oyuncu kızımıza aşık oluyor ve onu tekrar zirveye çalışmak için çabalıyor. Böyle çok kısa bir hikayesi var. Sebebini de şöyle söylemişler. Aslında bu dizinin de reytingleri çok iyiymiş. Fakat diyor ki bu da klişe ve içi boş hikayesi nedeniyle unutulabilir
izlenebilir bir dizi olarak değerlendirildi. Başlangıçta bir romantik komedi olarak sunulmuş aslında bu dizi. Fakat diyor ki izleyicilerin umduğu neşeli, ferahlatıcı içerik yerine kafa karıştırıcı bir dramla doluydu hikaye. Bir de dizinin içinde şöyle bir şey yapmışlar. Park Dora, yani başrol kadın karakterimiz, annesinin kumar borcunu ödeyebilmek için çıplak fotoğraflar çektirmek zorunda kalmış. Bu da haliyle bütün tartışmaların artmasına sebep olmuş. Diyorlar ki yani başrol kadın karakterin görselleri ve istikrarlı performansı izleyicileri bu diziyi izleten tek şeydi. Onun haricinde dizinin konusuyla alakalı hiçbir şey yoktu. Bomboş bir şeydi demişler anladığımız kadarıyla. Bu dizinin aldığı oyu da söyleyeyim şimdi size. 28 tane oy alarak Beauty and Mr. Romantic 2024 yılının uzmanlar tarafından en kötü 3. dizisi olarak seçilmiş. Geldik son 2'ye sevgili dostlar. İkinci dizimiz The Escape of the Seven Resurrection. 16 bölümden oluşuyor. SBS'te yayınlanıyor. Bunun da başrol oyuncuları çok kalabalık. Um Ki-jun, Hang Jong-eum, Lee Jun, Lee Yoo-bi, Shin Eun-kyung, Yoon Jong-hoon, Jo Yoon-hae, Jo Jae-yoon, Lee Jong-shin. Konusundan bahsedeceğim ama şimdi bunun da önce bir ilk sezonunu anlatmak istiyorum. Bu da çünkü 2. sezon. Ben bu dizinin ilk sezonunun birkaç bölümünü izledim. Konusu şöyle en geniş itibariyle bu saydığım insanlar var ya, bunların hepsi kötü adamlar. Lee Jun hariç. Bir tek işlerinde Lee Jun var daha düzgün olan. Olaylardan tamamen habersiz bir liseli bir kızımız var ve bu kız bir gün ortadan kayboluyor. Onun ortadan kaybolmasına sebep olan bu saydığım isimler. Her birinin o kızla bir bağlantısı var ve onların işte bağlantılarını görüyoruz. Sonrasındaki o kızın kaybolmasıyla birlikte yaşananları görüyoruz. Ortalık bayağı bir karışıyor. Garip anlattım biliyorum ama zaten çok da bir önemi yok. İnanın anlamasanız da olur. Boş ver. 2. sezonda yani şu an bu listeye giren 2. sezonda da içlerinde dedim ya bir tane iyi vardı diye Lee Jun. O garibime bu diğer 6 kötü kişi ihanet ediyorlar. Bir tane Um Ki-jun'un canlandırdığı daha zengin, daha böyle oturaklı bir karakter var, bir tip var. O da kötü adam. Onunla birlikte el ele veriyorlar. Ödül olarak da Um Ki-jun sayesinde servet dolu, zenginlikle dolu bir hayat yaşayacaklar. Zaten açgözlülüklerinin sebebi buydu ilk sezonda da. Fakat bir süre sonra aslında Matthew Lee ile yani Um Ki-jun'un karakteriyle işbirliği yapmak değil de onun kölesi olduklarını fark ediyorlar. Yani o ne isterse onu yaptıklarını fark ediyorlar. İlk sezonda yaşanan bir patlama varmış. Ben sezonu tamamlayamadığım için bilmiyorum. Lee Jun'un canlandırdığı karakter dediğim Min Do-yuk ölümün eşiğine geliyor. Komaya giriyor. Hastanede yatıyor. Sonrasında başka bir karakterin yardımıyla iyileşip kurtuluyor ve tabii ki de bunlardan, ona bunu yapan insanlardan ve Matthew Lee'den intikam almaya karar veriyorlar birlikte. Şimdi bu dizinin kaçınılmaz sonu bu listeye girmek. Çünkü zaten The Escape of the Seven'da ilk sezonun adı. O ilk sezonda 2023'ün en kötü dizileri listesine girmişti. Bu da 2024'ün en kötü dizileri listesine girmiş. Ne hoş değil mi? Şimdi bunun sebebini de söyleyeceğim önce. Diyorlar ki ilk sezonun başarısız olmasına rağmen yapımcıların ısrarıyla 2. sezon çekildi. İlk sezon sosyal medyada çok ilgi görmüş. 2. sezonda izleyiciler tuhaf ve mantıksız olay örgülerinden bayağı bir sıkılmışlar. O yüzden de haliyle bu dizide en sevilmeyen diziler listesinde 2. sıraya oturmuş. Şimdi bu diziyle alakalı şunu söyleyeceğim. 2023 videosunu anlattığımda afişi o kadar hoşuma gitmişti ki ben bu diziyi sırf afişi için izleyeceğim dedim. Bir de kadrosu da güzeldi. Um Ki-jun'u severim, Lee Jun'u severim falan. Güzeldi kastı. Dedim ki ben bunu izlerim. Oturdum başına izledim. Bir 5 bölüm falan tahammül edebildim galiba. Sonra bıraktım. Ki bakın bence ben 1000'e yakın falan bir dizi izlemişimdir, Kore dizisi. Çok nadir yarım bıraktığım iş oldu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Arkadaşlar çok kötü bir diziydi ya. Bayağı kötü bir diziydi yani. The Escape of the Seven. O kadar alakasız şeyler, o kadar kötü bir olay örgüsü, o kadar bağımsız bir hikaye ki yani hangi birini kötüleyeyim inanın bilmiyorum. Çok kötüydü. Oyunculuklar da kötüydü. Bakın hepsi ünlü isimler. Ama hikaye kötü olunca oyunculuk da bozuluyor. Ben bunu gördüm yani. Bir Lee Jun da aralarında düzgün olan. Lee Jun da hakikaten dediğim gibi zaten dizinin yine pozitif karakteri, olumlu bir karakter, iyi bir karakter. Öyle olduğu için o daha sakin bir roldeydi. Bir de işin kötüsü bu dizinin yazarı Penthouse dizilerinin yazarıyla aynı kişi. O yüzden de haliyle insanlar ilk yayınlandığı zaman bayağı büyük bir beklentiye girdiler. Bence bu kadar büyük bir hayal kırıklığı olmasının sebebi de bu beklentiden kaynaklanıyor. Ben Penthouse'u izlemedim bilmiyorum ama haliyle çok sevilen bir dizi olduğu için insanlar bunu da o tarz bir şey beklediler. Ama bu korkunçtu. Berbat yani. Bazı sahnelerde artık şey diyordum. Seyirciyi salak yerine koymaktan başka bir şey değil yaptınız diyordum. Bir yerden sonra da zaten ona tahammül edemeyip kapattım. Velhasılı kelam 2. sezonda inatla yayınladılar ve yayınlanmıştı
yayınlandıktan sonra bu da diğeriyle aynı akıbete uğradı. En kötü diziler listesinde 2. sıraya oturdu. Bu da uzmanlardan tam 37 oy alarak 2024'ün en kötü 2. dizisi olmuş efendim. Geçiyorum 1 numaraya. 1 numaralı dizi sizi birazcık şaşırtabilir. Ben izlemedim ama merak ettiğim bir diziydi. İzleyip izlememekte de şu an feci halde kararsızdım. Queen Wu 8 bölümden oluşuyor. TV Ink'te yayınlandı. Başrol oyuncuları Jun Jong-seo, Kim Mu-yeol, Ji Chang-wook, Jong Yoo-mi, Lee Soo-hyuk, Park Ji-won. Konusu şöyle: Jun Jong-seo'nun karakteri dizide bir imparatoriçe. Zaten bir dönem dizisi. Kocası Goguryeo kralı aniden vefat edince daha fazla güç elde etmek isteyen prenslerin ve 5 kabilenin hedefi haline geliyor bizim kraliçe. O da ailesini ve kabilesini koruyabilmek için levirat evliliğini kullanıyor. Levirat evliliği dediğimiz şey de şu: ölen kocanın kardeşlerinden birisiyle evlenmek. O da tam olarak bunu yapıyor ve ölen kocanın küçük kardeşlerinden biriyle evlenip onları tahta çıkarmak için mücadele etmeye çalışıyor ve bu arada bunu yapabilmek için de sadece 24 saati var. Yani bütün bu bahsettiğimiz büyük olayı 24 saat içerisinde gerçekleştirmek zorunda. Şimdi bu listede neden 1. sırada olduğunu söyleyeceğim bu dizinin. Aslına bakarsanız Ji Chang-wook ve Jun Jong-seo gibi isimlerin başrollerinde olmasından kaynaklı bu dizi bayağı bir ilgi çekmişti. Fakat zaten başında dizi artı 19 olarak derecelendirilmiş. Diyorlar ki müstehcen sahnelerin aşırı kullanımı nedeniyle dizi büyük bir tepkiyle karşılandı ve bu tür sahnelerin bir filme daha uygun olabileceği konuşuldu. Dizinin iyi hazırlanmış gerilimli bir olay örgüsünü gölgede bıraktı demişler. Neredeyse her birkaç dakikada bir karakter çıplak görünüyor ve yaklaşan sahnelere hiçbir yararlı bilgi veya alaka katmıyor. Karakterler arasındaki samimi sahnelerin bolluğu kafa karıştırıcı ve gereksiz bir gösteriye sebep oluyor ve bu tarihi parçanın kültürel ve sosyal standartlarla bağdaşmadığının düşünülmesine yol açıyor. Çok mantıklı bir şey söylüyorlar aslında. Diyorlar ki burada tarihi önemli bir hikaye anlatıyorsunuz. Neden sürekli bu tür sahneler koymak zorundaydınız aralara? Çünkü genel olarak senaryolarda yazılan her sahnenin konuya hizmet etmesi gerekiyor. Anlatılan hikayeye hizmet etmediği sürece yazılan sahnelerin hiçbir amacı olmuyor. Bomboş sahneler oluyor. Ve o tür sahneleri de yetkin kişiler hemen fark ettiği için bu izlenen proje için çok olumsuz bir şeye dönüşüyor. Konuya hizmet etmediyse eğer bana niye öyle bir sahne izlettin diyorsun. Bazen oluyor mesela, bomboş bir sahne ne izledik ya biz falan diyoruz. Yani bu da o tür bir şeymiş maalesef ki. Ben diziyi izlemedim. Aslında merak ediyordum. Ji Chang-wook'tan kaynaklı da çok izlemek istiyordum. Ama bu listede 1 numarada gördüğüme de bayağı bir şaşırdım. Tek sebebi de maalesef o müstehcen sahneler. O sahneler olmasaydı emin olun bu dizi bu listeye girmeyecekti. Ve tam 39 kişi bu diziyi seçerek 2024'ün en kötü 1 numaralı dizisi haline getirmişler. Tabii ki insanların kafa yapılarını bilemem. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Ama hikayeye hizmet ediyorsa yapın bazı şeyleri. Etmiyorsa sırf ilgi çekmek için, sırf konuşulmak için, sırf affedersiniz birilerini yarı çıplak gösterebilmek için böyle sahneleri çekmenin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ben. Ki gördüğünüz üzere diğer insanlar da, sektör temsilcileri de aynen bu şekilde düşünüyorlar. Ve bu sayede de 2024 yılının sektör uzmanları tarafından seçilen en kötü 8 dizisini size anlatmış olduğum sebepleriyle birlikte nihayet eli yüzü düzgün şöyle adam akıllı bir sebep sunabildim size. Öncekinde bunu çok yapamamıştım. O yüzden bu video beni daha çok mutlu etti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya hype puanı vermeyi unutmayın lütfen. Telefonunuzdan YouTube uygulamasını açarak yorumlar kısmını sağa kaydırıp hype puanına ulaşabilirsiniz. Oradan bana maddi hiçbir karşılığı olmayan hype puanı verdiğinizde daha fazla kitlenin, daha fazla insanın önüne çıkmış olacağım. Zaten hype'ın da amacı bu. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.